Bir zamanlar büyük bir ormanın kıyısında annesiyle yaşayan kırmızı başlıklı bir kız varmış. Günlerden bir gün annesi kırmızı başlıklı kıza ormanda yaşayan ninesine götürmesi için bir sepet dolusu organik gıda ve maden suyu vermiş. Kırmızı başlıklı kız sepetiyle ormanda yola koyulmuş. Birçok kişi tekinsiz ve tehlikeli bir yer sayıldığı için ormana ayak basmazmış. Ama kırmızı başlıklı kız yetişkinliğe adım atan bir birey olarak bu tür Freudian yaklaşımların onu rahatsız etmesine izin vermeyecek ölçüde özgüvenliymiş. Ne kadar güzel bir gün. Ormanda giderken karşısına kurt çıkmış. Sırnaşık kurt kırmızı başlıklı kıza yanaşıp sepetinde ne var diye sormuş. Kız nineme bir takım sağlıklı yiyecekler götürüyorum demiş. Kurt sırıtmış. Canım senin gibi küçük bir kız için ormanda böyle bir başına yürümek çok tehlikeli demiş. Kırmızı başlıklı kız cevap vermiş. Bu seksist yaklaşımını aşırı saldırgan buluyorum. Ancak geleneksel bakış açısının seni toplumdan dışlanmış bir birey haline getirdiğinin de farkındayım. Bunun sende yol açtığı gerilim de bu tür bir davranışa neden olmuş. Bu koşullarda sana anlayış gösteriyorum. Ancak şimdi eğer izin verirsen yoluma gideceğim. Kırmızı başlıklı kızın bu versiyonunu biliyor muydunuz? Bunu çocukken kimse size okumamıştır ya da anlatmamıştır. Umarım bu tatsız versiyonu siz de kimseye anlatmak zorunda kalmazsınız. Bunu Orta Çağ'dan günümüze ulaşmış geleneksel masalların politik doğrucu dile uydurulduğu bir kitaptan alıntıladım. Aklınıza gelen pek çok masalın yeniden yorumlanmış hali var içinde. Yetişkinlerin dünyası çocuklarınkiyle karşılaştırdığınızda her zaman sıkıcıdır. Çünkü bizim yaşamımız sorumluluklarla, görevlerle, oynamak zorunda olduğumuz toplumsal rollerle doludur. Bütün bunları yerine getirirken de şikayet etmememiz, her şey kendiliğinden oluyormuş gibi davranmamız beklenir. Bir de dünyanın getirdiği yeniliklere ayak uydurmamız gerekir. Sanki bundan önce hiç yaşamamışız gibi yeni şeyleri alıp hayatımıza uydurmamız gerekir. Bunu yapamadığımız ölçüde de çevreyle uyumsuz sayılırız ve bu davranış biçimlerini çocuklarımıza da aktarmamız beklenir. Bugün konuşacağımız politik doğruculuk da böyle bir şey. Eskiden doğrucu dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk şey doğrucu Davut'tu. Doğrucu Davut başkalarını kızdırma, ortamın huzurunu kaçırma, kendi çıkarlarını riske atma pahasına her durumda doğruyu söyleyen insan anlamına geliyordu. Şimdi doğruculuk dediğiniz zaman akla ilk gelen doğruculuk Davut'unki değil. Doğrucu Davut out, politik doğruculuk in. Davut'un politik doğrulukla çeliştiğini bile söyleyebiliriz. Orijinali political correctness. Daha iyi anlaşılması için en iyisi geniş bir tanım yapmak. Konuşurken başta etnik, dinsel, cinsel ve kültürel azınlıklar olmak üzere başkalarını incitecek ifadelerden kaçınmak. Bu aslında hepimizin her ortamda uyması gereken bir kural. Kimseyi üzmemek, kibar davranmak, efendilik önemli. Ama böyle söylediğimizde ancak yakın çevremizdeki ilişkilerimizi kapsıyor bu tanım. İşte dedemizin takma dişiyle, amcamızın muhafazakar fikirleriyle, komşumuzun saç rengiyle dalga geçmememiz gerektiğini filan anlıyoruz. Oysa mesele bundan daha derin. Politik doğruculuk dediğimizde tanımadığımız, kim olduğunu bilmediğimiz, hatta varlığından bile haberdar olmadığımız insanları incitme ihtimaline göre konuşmak gerektiğini anlıyoruz. Yani sadece ninemizi değil bütün yaşlıları, sadece amcamızı değil bütün muhafazakarları, sadece komşumuzu değil, anladınız siz onu. İş o kadarla da kalmıyor. Ağzımızı her açtığımızda kafamızdaki doğruluk filtresini çalıştırmamız gerekiyor. Yani Türkçesi bizden dangıl dungul konuşmamamız bekleniyor. Teoride harika bir şey olabilir ama pratikte işin kapsamı ilginç yerlere gidecek şekilde genişliyor. Mesela şu Twitter diyaloğunu ele alalım. İlk tweette bir tiyatrocu bir haber başlığında bitsin bu tiyatro cümlesi kullanıldığı için tiyatroya hakaret edildiğini düşünüyor ve serzenişte bulunuyor. Ama bu defa onun serzenişi yeni bir serzenişe yol açıyor. Çünkü lafın böyle giderse yola eşeklerle devam edersiniz diye bitmesi hayvanseverlik hassasiyetine dokunuyor. Tiyatro kelimesini bu anlamda kullanmayın diyorsun ama sen de türcülük yapıyorsun diyor.
Yani dangıl dungul konuşmamakla iş bitmiyor. Her kelimeyi uzun uzadıya tartarak kullanmak gerekiyor. Bu da insanın üzerinde bir baskı oluşturmuyor değil hani. Politik doğruluğun akademik boyutunu uzun uzadıya konuşabiliriz ancak bu kısım çok da ilginç değil. İlginç ve öğretici olan bu kavramla ilgili gerçek hikayeleri anlatmak. İşte bir tanesi. Tercüman Gazetesi'nin sahibi Kemal Ilıcağ'ın Yahudi dostları bir gün ona sitem ediyor. Gazetem bizden söz ederken Yahudi diyor. Bundan rahatsız oluyoruz. Bize Musevi deyin diyorlar. Ilıcak da gazete içinde bir genelge yayınlıyor ve Yahudi kelimesini yasaklıyor. Birkaç gün sonra gece editörünün eline ünlü müzisyen Yehudi Menuhin İstanbul'a geliyor diye bir ajans haberi geçiyor. Editör tabii hemen genelgeyi hatırlıyor ve gerekli değişikliği yapıyor. Ertesi günün Tercüman Gazetesi'nde ünlü keman virtüözü orkestra şefi Yehudi Menuhin'in adı Musevi Menuhin olarak yer alıyor. Aslına bakarsanız Türkçemizde bu tip doğruculuk çabalarına zamanın ruhu hepimizi ele geçirmeden önce de rastlanırdı. Bunun İngilizcesi eufemizm. Kendisi günümüz haber dilinin de ayrılmaz parçası. Tezgahtar yerine satış danışmanı, kapıcı yerine apartman görevlisi, hostes yerine kabin görevlisi, öldürmek yerine etkisiz hale getirmek, tuvalet yerine lavabo, savaş yerine operasyon, kovulmak yerine yollarını ayırmak, tabii ki zam yerine fiyat güncellemesi de bu kategoriye giriyor. Zamanın ruhu dedim ya, aslında bu konudaki anahtar kelime tam da bu. Doğru kavramı zamanla değişip gelişiyor. Bazı kuşakların hiç özen göstermediği konularda birkaç 10 yıl içinde inanılmaz mesafeler kaydedilebiliyor. Bazı hırtlıklarımızın kırıldığı kültürel değişiklikler tabii ki harika bir şey. Bunun olumlu yansımalarını günlük hayatımızda da görüyoruz. Herkes demeyeyim ama en azından kendine çekidüzen vermeye yatkın olanlarımız bugün pek çok konuda daha özenli konuşuyor. Önce dilimizi, sonra da bu sayede düşünce yapımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Ama hiçbir değişim tek yönlü ve sadece olumlu değil. Tam anlatamadım mı? O zaman Tanıl Bora'nın politik doğruculuk hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna verdiği cevaptan destek alayım. Büyük hizmeti olmuştur. Terbiyevi bir etkisi olduğu kesin. Öyle demeyelimden başlayarak neden öyle dememek gerektiğini, çünkü neden öyle bakmamak gerektiğini düşündürmeyi sağladığı doğru. Ama dili kasan, kendi resmiyetini oluşturan bir etkisi de olabiliyor. O da nahoş. Tanıl Bora'nın bu dediğini Umberto Eco örneklendirmiş. İngilizce history kelimesinin cinsiyetçi bulunduğu için her story olarak değiştirilmek istenmesinden bahsetmiş. Özetle diyor ki böyle kepazelik olmaz. Zaten o kelimenin etimolojisi de öyle değil. Cahil cahil konuşuyorsunuz. Eco ayrıca diyor ki henüz çözülememiş sosyal sorunlardan dili daha kibar biçimde kullanarak sıyrılamayız. Örnek olarak da fakir yerine ihtiyaç sahibi kelimesinin dile yerleşmesini verebiliriz. Fakirin adını değiştirmek yerine fukaralığa çözüm bulunsun diyor yani. Sorunları ortadan kaldırmayıp sadece kelimeyi kaldırıyorsak pek bir işe yaramıyor. Üstelik politik doğruculuk tanımının aynı barışsever anlamına gelen pasifizm gibi zaman içinde negatif bir anlam kazanma ihtimali de var. Tabii politik doğruculukta sorun biraz da şu. Kavrama itiraz etmeyenler bile mesele uygulamaya geldiğinde bocalıyor. Kime göre, neye göre politik doğru sorusu aslında bu kavramın zayıf karnı. Öyle ya, özellikle sosyal medyada haklı bir davayı savunmakla duyar kasmak arasındaki farkı kim belirleyecek? Bunun kanunlarını kim koyuyor? Bu kuralları bize kim veriyor? Ne olduğunu konuştuk. Olumlu boyutunu ve abartıldığında nerelere varabildiğini de konuştuk. Şimdi de tartışmanın bir başka ayağına bakalım. Lafına çok itibar edilmeyecek birinden affınıza sığınarak bir yorum alalım. I think the big problem this country has is being politically correct. I've been challenged by so many people, and I don't frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn't have time either. Yalancı başkan burada Amerika'nın belki de tek kutsalı olan ifade özgürlüğüne atıfta bulunmaya çalışıyor. İşin bu boyutunu bir tek o dert etseydi boş verin geçin derdik ama Trump yalnız değil. Politik doğruculuğun ifade özgürlüğünü kısıtladığını söyleyen çok sayıda ünlü komedyen de var. Komedinin doğası gereği politik doğruculuğa uymadığını söylüyorlar. Chris Rock ve Jerry Seinfeld gibi ünlü komedyenler bilinçli bir tercih olarak üniversitelere gitmemeye karar vermiş. Çünkü bu kavram en hararetli şekilde o çevrelerde savunuluyor ve doğruculuğu sorgulayanları sosyal olarak linç etme hareketleri de oradan başlıyor. Bu fikirde olan bir başka isim ünlü yazar Philip Pullman. Onun cümlesi de şu: hiç kimsenin hayatını hiç rencide olmadan geçirmek gibi bir hakkı yoktur. No one has the right to live without being shocked.
No one has the right to spend their life without being offended. Batı'da bu boyutta tartışılan şeyin bizdeki yansıması ne peki? Valla bizim komedyenlerimiz daha bu toplara girmedi. Zaten Türkiye'de ifade özgürlüğü tartışmasına girildi mi işin sonu herkes için tatsız oluyor ama sosyal medyada konu tartışılıyor. Duyar kasmak gibi sevimsiz bir ifadeyle tartışılıyor ama olsun. Hiç tartışılmamasından iyidir. Bu da bir beyin jimnastiği sonuçta. Bu duyarların bol bol da örneği var. Politik doğruculuk yapayım derken kendini duyar kasarken bulmanın sebeplerinden biri anakronizm. Yani örnekteki gibi 15. yüzyılın olayını 21. yüzyılın kriterlerine göre eleştirmek. Hans Memling'in Kendine Hayranlık adlı resmini 15. yüzyılda kadının eline ayna verip kadını seyirlik bir obje olarak yansıtan tüm ressamların ABV inç. Seyirciyi erkek olarak düşündüklerinden kadını çıplaklaştırmış, üstüne masum yüz ifadesi vererek köle duruşu sağlamışlar. Geçen haftalarda gündem olan bir konu vardı. Partnerlerin birbirine HIV pozitif olup olmadığını sormaya hakları olup olmadığı konuşuldu. Biri HIV pozitif bir hastalık değil farklılıktır dedi. Bir başkası cevap verdi. HIV pozitif bir mikroorganizmadır. Onu dışlayarak, ondan kurtulmaya çalışarak, onu yaşadığı yerden koparmaya çalışmak faşizmdir, germofobidir. Sosyal medyanın en iyi tarafı bir şeyi yazarken ne dediğimin farkında mıyım acaba diye bir durup düşünmek zorunda olmamamız galiba. Ya da bu dünyada yaşamayı hak etmediğimize dair şu sözler. Neandertaller insan değillerdi ama neredeyse insandılar. Soyları tükendi çünkü sapiens atalarımız tarafından yok edildiler. Belki de bizden daha iyi oldukları için soyları tükendi. Ve yine muhtemeldir ki bu dünyada yaşamayı bizden daha çok hak ediyorlardı. Bunu yazan kaç Neandertal tanımış acaba diye düşünüyor insan. Şuna bakın mesela. Yazılımlardaki hataları belirten bug yani böcek kelimesine itiraz eden unutulmaz bir çıkış. Bug kelimesi türcü bir kelimedir. Böcekten gelmektedir. Böcekler hata, kusur, sorun değildir. Öldürülmesi gereken mahluk hiç değil. Daha basit tabirle insanın üretmiş olduğu yazılımdaki sorunu neden bir türün ismiyle tanımlıyorsunuz? Nefis. Hayvanlarla ilgili duyarlardaki sorunu da hayvanların fiziksel varlık ve bütünlüklerinin ötesinde izzeti nefislerini korumak çabası diye özetleyebiliriz herhalde. Biri gitar çalan başörtülü bir kadının videosunu hayatımdaki tüm ön yargılarımı yıktı şu video diye paylaşıyor. Ardından yorum geliyor. Helal teyzeme. Sonra da yoruma yorum geliyor. Hande Yener'e teyze demiyorsan buna da demeyeceksin. Aklına her gelen şeyi fikir sanan insanların çoğaldığı, yarı cahilliğin ortamlara hakim olduğu, internet sayesinde en saldırgan fikirlerin en hızlı yayıldığı bir dönemde insanların politik doğruluğa zorlanması kötü bir şey değil. Bazı şeyleri de söylemeyi vermek önemli bir bedel olmayabilir. Ya da söylediğiniz zaman biraz dayak yemekte çok abartılmamalı belki. Dayak derken sosyal medya dayağından bahsediyorum tabii. Kaldı ki en kıymetli fikirler kabul ettirmek için uğruna bedel ödenen fikirlerdir. Sizi bekleyen şey çarmıha gerilmek, ateşte yakılmak ya da baldıran zehri içmeniz değil eninde sonunda. Birkaç tane sivri dilli insan laf sokacak o kadar. Eğer linç budalası olmak gibi bir hedefiniz yoksa arada aykırı düşünceler için ya da çok iyi anlatamadığınız fikirler için dayak yemeyi de göze alabilirsiniz bence. Diğerleri için yani dayak arsızları için söyleyecek bir şey yok. Onlar zaten ağızlarını bile açmadan herkesi sinir etmeyi başardıklarından onlar için yapacak bir şey yok. Onlar ilgi çekmek için yapıyor. İlgilenmeyin. Ha bir de kimleri hiç kızdırmayalım, kimlerin öfkesinden uzak duralım diye soracak olursanız. Ben feministleri ve LGBT bireyleri kızdırmayın derim. Öteki kesimlerin hepsi affeder ya da unutur ama bu ikisinin öfkesini çekerseniz bittiniz. Bu arada masalın sonunu merak etmiyor musunuz? Arayı atlayıp sonunu anlatıyorum o zaman. Kırmızı başlıklı kız kulübeye girer ve ninesini yutup onun yatağında onun kıyafetleriyle yatan kurdu görür. Aralarında gözün niye büyük, burnun niye büyük muhabbeti geçer. Hemen ardından kurt yataktan fırlar ve kızın üzerine atılır. Kırmızı başlıklı kız korktuğu için değil ama kurt onun kişisel alanına tecavüz ettiği için çığlık atar. O sırada oradan geçmekte olan bir oduncu bağırışmaları duyup kulübeye dalar. Adamın bir anda içeri girip baltasını kaldırdığını gören kurtla kız bağırışmayı bırakırlar.
Kırmızı başlıklı kız adama dönüp bağırır. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Oduncu yutkunup cevap vermeye çalışır ama ne diyeceğini bilemez. Kız devam eder. Hem mağara adamı gibi içeri dalıyorsun hem de kafanı çalıştırmak yerine silah kullanmaya kalkışıyorsun. Seni gidi seksist şey, pis türcü. Bir kadınla bir kurdun, bir erkeğin müdahalesi olmadan kendi meselelerini çözemeyeceğini düşünmeye nasıl cüret edersin? Kırmızı başlıklı kızın hararetli sözlerini duyan nine kurdun ağzından dışarı fırlar. Oduncunun baltasını kaptığı gibi adamın kafasını uçurur. Bu badirenin ardından kırmızı başlıklı kız, kurt ve nine bir ortak zemin yakalamış olurlar. Üçü aynı çatı altında karşılıklı saygı ve işbirliğine dayanan alternatif bir düzen kurmaya karar verirler. Ve ormanda sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Küçük kız bugünü ve olanları asla unutmadı. Artık gerçek hayatın kavgaları hakkında bilgi sahibi olmuştu.